Merhabalar dostlar. Ukrayna fiili olarak yenilmesine rağmen bu savaştan menfaati olan Avrupa Birliği ve İngiltere'nin baskısıyla Rusya'yı yenemeyeceğini bildiği halde ülke nüfusunu yok etme pahasına bu savaşı sürdürüyor. Ukrayna'nın müttefiki olan batılı askeri uzmanlar ve üst düzey komutanlar da Ukrayna'nın kazanmasının artık imkansız olduğu vurgusunu sürekli yapmasına rağmen Zelenski kişisel hırsları uğruna bir ülkeyi yok ediyor. Elbette uzak olmayan bir zaman diliminde bu suçları için adalet önünde hesap verecek ama olan savaşta yiten gencecik insanları oluyor. Evet dostlar, ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşı halen küresel efendilerin çıkarları uğruna son derece kanlı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Biz de savaştaki son gelişmeleri objektif bir şekilde masaya yatırarak analiz ediyoruz. Sizlerden de ricam videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yazarak bana destek olmanız ve tabii sembolik de olsa katıl butonuna tıklamanız. Yapacağınız her etkileşim çok değerli, yapan herkese sonsuz teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Pokrovsk, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan ve savaşın gidişatını doğrudan etkileme potansiyeline sahip kritik bir cephe olarak öne çıkıyor. Coğrafi konumu, lojistik ağları ve demiryolu bağlantılarıyla da stratejik bir değer taşıyan şehir Rusya'nın Donbas'ı tamamen kontrol alma hedefinde de çok önemli bir kilit noktasına sahip. NATO analistleri ve askeri uzmanlar Pokrovsk'un Ukrayna'nın doğu hattındaki savunma sisteminin en önemli bel kemiği konumunda olduğunu vurgularken Rusya için burayı ele geçirmek yalnızca bölgesel bir zafer değil, aynı zamanda Ukrayna'nın savunma hatlarını yarma ve lojistik ikmal yollarını tamamen kopartmak anlamına da geliyor. İşte bu sebeplerle kentin hemen yakınlarında bulunan kömür madenleri ve sanayi tesisleri de ülkenin çelik üretim kapasitesi açısından inanılmaz bir önem taşıyor. İşte bu nedenlerle Pokrovsk yalnızca askeri değil, ekonomik olarak da bir savaşın en kritik noktası durumunda. Bu şehrin düşmesi ya da savunulması sadece yerel bir sonuç doğurmakla kalmayacak, tahmin ettiğiniz gibi. Tüm savaşın makro dinamiklerini, tarafların moralini ve uluslararası destek dengelerini de çatır çatır etkileyecek. Rus kuvvetleri son haftalarda Pokrovsk'a yönelik saldırılarını çok ciddi bir şekilde arttırdı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Oleksandr Syrskyi de bölgenin Rusya'nın birinci saldırı ekseni haline geldiğini artık açıklamaya başladı. Bağımsız kaynaklar ve Rus kaynakları şehrin içinde çok ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ve yaklaşık 600 askerle şehir içerisinde bir savaş vererek operasyon yürüttüklerini belirtiyor. Ukrayna ise kentin hala kendi kontrol altında olduğunu ve tam anlamıyla bir kuşatmanın söz konusu olmadığını vurguluyor ama buna artık kimse inanmıyor. Şehirdeki yoğun sis ve olumsuz hava koşulları da savunma tarafının hava keşif kapasitesini ve drone kullanım verimliliğini çok ciddi bir şekilde kısıtladığını ortaya koyuyor. Rusya bu meteorolojik koşulları avantaja çevirerek hafif zırhlı araçlar, motosikletli birlikler ve sivil araçlarla kamufle edilmiş unsurlar üzerinden şehrin içine sürekli sızmaya devam ediyor. Kentsel alanlarda her bina, her sokak ve hatta her kat mücadelesi çok kanlı bir şekilde yaşanıyor. Savunmacı Ukrayna birlikleri ise lojistik hatların açık tutulmasına, hava savunma sistemlerinin etkin kullanılmasına ve drone destekli geri çevirme operasyonlarının başarısına bağlı olarak Rusları yavaşlatmaya çalışıyor. Ukrayna'nın savunma çabaları önünde başka zorluklar da var. Lojistik hatları henüz tamamen kesilmemiş olsa da Rus saldırılarının ağırlığı ikmal yollarını sürekli olarak kesintiye uğratıyor. İnsan kaynağı açısından da Rusya'nın sayısal üstünlüğü ortada. Ancak Rus tarafı da ağır kayıplar veriyor. Bu bir şehir savaşı. Askeri uzmanlar Rusya'nın yüksek tempolu saldırılarının kendi birlikleri üzerinde de yıpratıcı bir etkisi olduğunu kayda geçiriyor elbette. Taktik düzeyde kentsel muharebenin klasik unsurları blok, bina çatışmalar, bina içi mücadeleler, bodrum ve tünel savunmaları çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Stalingrad gibi. Savunan taraf için her mevzi çok önemli, saldıran taraf için de ilerleme adımı yüksek bir maliyet getiriyor.
Ekonomik boyutta ise bölgedeki kömür madenlerinin üretimi neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Bu Ukrayna için son derece kötü. Elbette bu durum Ukrayna'nın çelik sektörünü tamamen doğrudan etkiliyor ve savaş sonrası yeniden inşa sürecine dair korkularını arttırıyor. Pokrovsk'un geleceğine dair olası senaryolar savaşın genel seyri açısından da çok belirleyici konumda. Eğer Ukrayna şehri tutmayı başarırsa Rus ilerlemesi yavaşlayacak ve Ukrayna'nın doğu hattındaki savunma sistemi bütünlüğünü korumuş olacak. Bu durum Ukrayna'ya zaman kazandırırken haliyle Rusya'nın kaynak tüketimini arttıracak. Ancak savunmanın sürdürülmesi yüksek insan ve malzeme maliyeti de gerektirecek dostlar. Bu çok önemli. Şayet Rusya Pokrovsk'u ele geçirirse tahmin ettiğiniz gibi bu artık sembolik bir zafer olmayacak. Ukrayna'nın doğudaki savunma hatları üzerinde ciddi bir çöküş ve çok büyük bir moral bozukluğu getirecek. Tabii böyle bir durum Kramatorsk ve Slovyansk gibi daha batıdaki şehirler üzerindeki baskıyı da çok ciddi bir şekilde arttıracak ve Ukrayna'nın lojistik ağlarında önemli bir kopuş yaşatacak. Ayrıca uluslararası kamuoyu ve Ukrayna'nın batılı müttefikleri üzerinde de ağır bir psikolojik etki yaratacak. Rusya'nın pazarlık gücü artarken Ukrayna'ya verilen askeri desteğin sürekliliği konusunda da soru işaretleri uyanacak. Her iki taraf için de Pokrovsk yalnızca bir ciddi kent savaşı değil, bütün bir savaşın ruhu ve direncinin simgesi haline gelmiş durumda. Eldeki güncel veriler Ukrayna'nın bu şehri kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Hatta Ruslar ele geçirdik diyor ancak savunma hattı henüz tamamen çökmüş değil. Hava şartları, lojistik zorluklar ve Rusya'nın sayısal üstünlüğüne rağmen Ukrayna'nın direnişi sürüyor. Sonuç olarak Pokrovsk'taki mücadele yalnızca askeri anlamda değil, siyasi, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla da çok büyük bir önem taşıyor. Pokrovsk'un stratejik değeri coğrafi konumunun çok ötesinde bölgenin ulaşım ağıyla da çok ilişkili. Şehir Donetsk bölgesindeki önemli bir demiryolu kavşağı olarak da hizmet veriyor. Ve Ukrayna'nın doğu cephesindeki tüm askeri sevkiyatları bu hatlar üzerinden yapılıyor. Burayı kaybederlerse lojistik bitme noktasına gelecek. İşte bu sebepler Rusya'nın bu demiryolu bağlantılarını ele geçirmesi için tüm gücünü ortaya koyması anlamına geliyor. Ukrayna'nın da cephe gerisi lojistiğini felç edecek bu durum onları oldukça korkutuyor. Pokrovsk'un kaybı Ukrayna'nın doğu cephesindeki diğer önemli şehirler olan Kramatorsk ve Slovyansk'ın da savunma hazırlıklarını ciddi oranda etkileyecek. Bu şehirler Donbas bölgesindeki Ukrayna varlığının son büyük kaleleri olarak kabul ediliyor ve Pokrovsk'un düşmesi bu bölgeler üzerindeki Rus baskısını ve zaferini hızlandıracak. NATO uzmanları Pokrovsk'un Ukrayna için yalnızca bir savunma noktası değil, aynı zamanda karşı saldırı potansiyeli barındıran bir üs olduğunu belirtiyor. Ukrayna birlikleri şehri elde tutarak Rusya'nın ilerleme hızını kontrol altına almayı ve zaman kazanmayı da hedefliyor. Bu zaman batılı müttefiklerden yeni askeri yardımların gelmesi ve becerebilirlerse ikinci bir hat savunma pozisyonunun güçlendirilmesi için son derece önemli. Güncel cephe hattındaki durum her iki tarafın da kayıplarının gözle görünür bir şekilde arttığı bir çıkmazı gösteriyor. Rus birlikleri şehrin eteklerinde ve bazı kuzey banliyölerinde kontrolü ele geçirmiş durumda. Ancak Ukrayna savunması şehir merkezine yakın bölgelerde inatçı bir şekilde direnişini sürdürüyor çok ağır kayıplara rağmen. Son istihbarat raporları da Rusya'nın şehre yönelik takviye birlikler sevk ettiğini, özellikle de ağır topçu ve hava saldırılarının yoğunluğunu arttırdığını gösteriyor. Ukrayna tarafı ise batıdan sağlanan uzun menzilli topçu sistemleri ve HIMARS gibi hassas atış sistemleriyle Rus ikmal hatlarına ve komuta merkezlerine yönelik vurucu saldırılar düzenlemeyi deniyor. Bu saldırılar Rus ilerletmesine yavaşlatmış gibi görünse de Rusya'nın insan kaynağı ve malzeme üstünlüğü nedeniyle sürdürülebilir olmuyor. Cephedeki diğer bir kritik gelişme de her iki tarafın da insansız hava araçlarını çok yoğun bir şekilde kullanması.
Ukrayna, FPV dronlar ile Rus piyade ve hafif zırhlı araçlarına yönelik etkili saldırılar gerçekleştiriyor. Rusya'da Lancet ve Lothering mühimmatları ile Ukrayna'nın topçu sistemleri ve arka hat birimlerini çok korkunç bir şekilde vurmaya devam ediyor. İşte bu drone savaşı her iki tarafın da kayıplarını ciddi oranda arttırırken geleneksel muharebe taktiklerini de dönüştürmeye başladı. Lojistik ve insan kaynağı sorunları Ukrayna için giderek derinleşen bir kriz alanı oluşturuyor. İnsan gücü açığı Ukrayna ordusunun en büyük zayıflıklarından biri olmaya da devam ediyor. Son aylarda kabul edilen askere alma yasaları ve seferberlik çabaları cephe hattındaki birimlerin ihtiyacını karşılamakta çok ciddi oranda yetersiz kalıyor. Deneyimli askerlerin yerini alan yeni acemi erler ise yoğun kentsel muharebe koşullarında yeterli performans gösteremiyor. Bu çok doğal. Ve bu durum birbirlerinin genel savaş kabiliyetini de son derece aşağıya çekiyor. Rusya tarafında ise durum çok farklı. Daha büyük nüfus ve daha az seçici askere alma politikaları sayesinde insan kaynağı sıkıntısı neredeyse yok. Ancak bu sayısal üstünlük de Rusya'nın daha az eğitimli ve daha az donanımlı birlikleri cepheye sürmesine sebep oluyor ve bu birlikler de yüksek kayıp oranlarıyla dikkat çekiyor. Devam edelim. Lojistik anlamda ise Ukrayna'nın ikmalatları, Rus hava saldırıları ve uzun menzilli çok ciddi topçu atışları sebebiyle sürekli bir baskı ve tehdit altında. Özellikle şehre malzeme, takviye ve insan sevkiyatı yapan karayolları Rus keskin nişancıları ve mayın tarlalarıyla çevrilmiş vaziyette. Ukrayna alternatif ikmal yolları ve gece sevkiyatları gibi yöntemlerle bu sorunu aşmayı denese de bu son derece yetersiz kalıyor. Ayrıca batılı müttefiklerden gelen askeri yardımlardaki büyük gecikmeler ve siyasi belirsizlikler Ukrayna'yı elindeki kaynakları zorunlu olarak daha verimli kullanmaya yöneltiyor, yani durum oldukça kötü. Taktiksel düzeyde Pokrovsk'taki çatışmalar modern kentsel muharebenin karmaşık doğasını sergiliyor. Rus birlikleri Sovyet döneminden kalma Gruzdom veya yığın savaşı taktiklerini uyarlayarak piyade dalgalarını Ukrayna mevzilerine yönlendiriyor. Bu taktik yüksek kayıplara rağmen Ukrayna savunmasını yıpratma ve yorma amacı taşıyor, son derecede başarılı oluyor. Buna karşılık Ukrayna daha küçük, daha hareketli müfreze taktikleriyle nefes almaya çalışıyor. Bu müfrezeler binalar arasında hızla manevra yaparak Rus birliklerini yıpratmayı ve ilerlemelerini yavaşlatmayı hedefliyor. Ayrıca Ukrayna birlikleri kentsel alanlardaki karmaşık tünel ağları ve yeraltı geçitlerini inşa ederek beklenmedik karşı saldırılar düzenleme ve Rus hatlarının gerisine sızma imkanı buluyor. Ukrayna çok ciddi kayıplar vermesine rağmen hala inatla savunmaya devam ediyor. Hava savunması ise her iki taraf için de hayati önem taşıyor dostlar. Ukrayna batıdan sağlanan Patriot ve Iris-T sistemleriyle şehir üzerinde bir hava şemsiyesi oluşturmaya çalışırken Rusya'da S-300 ve S-400 sistemleriyle Ukrayna hava sahasını kilitlemiş vaziyette. Ancak Rusya'nın hava üstünlüğü özellikle şehir içi çatışmalarda biraz sınırlı kalıyor. Zira Ukrayna'nın elindeki taşınabilir hava savunma sistemleri, yani Manpads'ler, düşük irtifada uçan Rus helikopter ve savaş uçakları için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ekonomik ve sosyal etkiler Pokrovsk çatışmalarının diğer bir boyutunu oluşturuyor. Şehrin savaş öncesi nüfusu yaklaşık 60 binken bugün bu sayı birkaç yüze kadar düşmüş durumda. Kalan nüfus temel insani ihtiyaçların karşılanmasında da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Elektrik, su, iletişim altyapısı büyük oranda yok edilmiş durumda. Uluslararası insani yardım kuruluşlarının bölgeye erişimi ise son derece sınırlı. Rus saldırıları yalnızca askeri hedefleri değil, sivil altyapıyı da vuruyor. Ve doğal olarak bu durum Ukrayna'nın sivil nüfusu koruma kapasitesini de çok zorluyor. Ekonomik açıdan Pokrovsk ve çevresindeki kömür madenlerinin durması yalnızca Ukrayna'nın çelik ihracatını değil, aynı zamanda enerji arz güvenliğini de ciddi oranda tehdit ediyor. Bu madenler Ukrayna'nın termik santrallerine kömür sağlıyordu ve şimdi bu santraller alternatif bir kaynak arayışına girmek zorunda kaldı.
Ayrıca bölgedeki tarım arazileri de mayınlanmış durumda veya çatışma alanı haline gelmiş vaziyette. Bu da gıda güvenliği üzerinde uzun vadeli korkunç bir etki yaratıyor. Pokrovsk'un düşmesi veya tutulması durumunda ortaya çıkacak senaryolarda savaşın geleceği hakkında çok önemli ipuçlarını içinde tutuyor. Eğer Ukrayna bu şehri kaybederse Rusya Donbas'ın büyük kısmını kontrol ettiği yönünde önemli bir propaganda malzemesi sağlayacak. Ayrıca Rusya'nın Kramatorsk ve Slovyansk'a yönelik saldırıları içinde operasyonel bir sıçrama tahtası kazanması anlamına gelecek. Askeri olarak Ukrayna'nın Doğu cephesindeki tüm savunma hatlarının yeniden düzenlenmesi gerekecek ve bu da zaman, kaynak ve çok büyük bir moral kaybı demek. Uluslararası arenada ise Ukrayna'ya verilen desteğin çok ciddi oranda azalması riski doğacak ki artık bitme noktasına geldi. Çoğu batılı ülkede savaşın sonuçsuz kalacağı yönünde de bir algı güçleniyor. Öte yandan eğer Ukrayna Pokrovsk'u mucize eseri tutmayı başarırsa, bu Rusya'nın askeri kapasitesini ve operasyonel zaaflarını da göstermiş olacak. Ukrayna'nın moral ve motivasyonu artacak, batılı müttefiklerden daha fazla askeri ve finansal destek istemesinin önünü açacak. Ve ayrıca Ukrayna için kaybedilen toprakları geri alma yönünde gelecekte planlanacak zor da olsa taarruz operasyonları için psikolojik bir avantaj sağlayacak. Her iki senaryoda da Pokrovsk'un kaderi yalnızca askeri bir sonuç değil, aynı zamanda siyasi ve psikolojik bir dönüm noktasına gelmiş vaziyette. Savaşın uzun vadeli seyri bu küçük şehrin sokaklarında verilen mücadelenin sonucuna bağlı olacak gibi de görünmüyor değil. Ancak yineliyorum, Ukrayna bu savaşı çoktan kaybetti, batılı güçlerin zorlamasıyla devam ediyor. Umarım bir an önce barış gelir. İzlediğiniz için teşekkürler.